ฝากด้วยบัตรสีชมพูเบอร์37นะครับภูมิใจไทยพูดแล้วทำรัฐครับผมด้านหลัง Bir seçim var galiba. Bir şey var bilmiyorum. Hello. Hello. Aa bak burada toplanmışlar, bir konvoy yapmışlar arkadaşlar. Hello. Aa bu abinin fotoğrafları var şeyde. Hello, how are you? How are you? Bu abi kim bilmiyorum da galiba belediye başkan adayı mı, meclis üyesi adayı mı, bir şey adayı galiba. Bir yerlerde abinin posterini görmüştüm. Şimdi karşımıza çıktı. O istiyorlar. Taylandlılardan, Ayutthaya'lılardan o istiyorlar. Sevgiler, selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir, sağlığınız yerindedir. Ben çok iyiyim. Tayland'da daha önceden hiç gelmediğim bir yere geldim. Şu an Ayutthaya şehrindeyim. Burası Bangkok'a trenle 1 saat uzaklıkta. Sabah kalktım, 7'de uyandım. 8.45'teki trene yetiştim arkadaşlar. Ayutthaya şehrine ulaştım. 20 baht ödedim bu yolculuk için. Dönüşte göstereceğim, merak etmeyin. Ayutthaya'dan tekrardan trenle Bangkok'a dönmeyi düşünüyorum. O yolculuğu sizlere göstermek istiyorum. Sabah kamerayı açmadım. Biraz kendime gelmeyi bekledim. Şu an enerjim gayet iyi. Thank you, thank you. Baksanıza çok güzel bu tuktuklar ya. Bunları da gösterip anlatacağım dostlar. Bu videoda hep birlikte Ayutthaya şehrini gezeceğiz. Dediğim gibi buraya daha önceden hiç gelmedim. Merak ediyorum burası. Hello. Burası Tayland'ın biliyorsunuz Siam Krallığı vardı. Oranın başkenti, kültürel bir merkez burası. Tarihi bir öneme sahip. Keşfedeceğiz. Umarım keyifli bir gün olur, güzel bir gün olur. Hazırsanız sponsorumuz Arosebilon Unique'in katkılarıyla videomuza, Ayutthaya gezimize başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Arosebilon Unique sunar. Bir tane pazar yeri buldum arkadaşlar. Savadika. Henüz tam açmamışlar. Şehirde birçok yer kapalıydı ya. Burası pazar yerinin içi. Birkaç tezgah açılmış. Sokaktaki tezgahlar daha fazla. Burası kasapların olduğu bölüm olsa gerek. Kokudan da anlaşıldığı üzere. Hello, savadika. Şöyle sokağa çıkalım. Buradan iç kısma dönersek pazarın diğer tarafına bağlanıyoruz. Oraya gidelim. Baksanıza ya, bayağı eski püskü. Gerçekten eski. Ve evlerde genellikle şöyle sürgülü şeyler oluyor. Kapılar oluyor. Buna bir de kilit takıyorlar. Bak mesela bunun dış kapısı da var, ahşap. Hello, savadika. Tavuk pilav satıyor. Salatalık var, kişniş var ve sos var. Burada da böyle bir hamur işi satıyor, pankek tarzı. Burada ne varmış? Yine pankek varmış. How much is this? 5 baht. 5 bahta satıyor bunu. Bak orada fare geçti. Şu pankekten alalım ya. How are you today? Good? Thank you, kapın kap. Tamam abla, onu da. Thank you, kapın kap. Daha demin oradan fare geçti. Şöyle sizlere fiyatları da bir yandan göstereyim arkadaşlar. Aa bakın orada tatlı biber var. Normalde kolay kolay göremiyorsunuz tatlı biber. Şunlar mantar. Şunlar mantar. Bunu bayağı kullanıyorlar, seviyorlar. Sebzelerin gerçekten güzel tadı var. Yani tohumları ata tohumu mu bilmiyorum. Ama harbiden sebzelerin tadı var. Burada da ablamız ne yapıyor? Ananasları dilimliyor. Şöyle göstereyim. Savadika. Şu pankekler çok güzel oluyor ya. Ben Tayland'a geldiğimde buranın farklı tatlılarından hep deniyorum. Lezzetli oluyor bunlar ya. İçerisinde bir de krema var bunun. Vanilyalı bir krema var. Gayet güzel. Büyük ihtimalle diğerinde de aynısından var. Aynen. Bu da vanilyalı kremalı. Bu da şöyle bir hamur işi. Hello, savadika. Amcam durmuş bana bakıyor, bu ne yapıyor diye. Yok, bunun içi farklı. Şöyle bir şey var, kamera netlesin. Susam ama şu ne bilmiyorum ya, bu tatlımsı bir şey. Hindistan cevizinin içini rendelemişler, susam ve şekerle karıştırmışlar, pankek yapmışlar. Pazarın asıl kısmını bulduk arkadaşlar. Bakın burada böyle yiyecek satıyorlar. Ama değişik kokuyor. Çiğ galiba bunlar. Evet, çiğden satıyorlar. Tamam. Ben böyle tatlı gibi bir şey zannettim de. Fish. Aa, balıkmış bunlar. Fish cake. Ha tamam, balıkmış bunlar. Şimdi bunları böyle topçuk topçuk yapıyorlar köfte gibi. Balık köftesi gibi satıyor. Tamam. Önce bir acaba tatlı mı dedim, bizim puding tarzı oluyor ya.
Sonra dedim acaba hani böyle kalıp bir yiyecek gibi bir şey mi? Ama öğrendik bir balıkmış. Burada da balıkların kendisi var. Şöyle göstereyim. Baksanıza kocaman ya. Allah Allah bir şey sıçrıyor yandan. Ana bunlar canlı. Bak biraz kuyrukları uzun olan. Lan su sıçratmayın. Bak görüyorsunuz değil mi? Canlı canlı satıyorlar bunları. Şöyle elimin büyüklüğüne bakın. Balığa bakın. Bunlar neymiş? Yılan balığı mı bunlar acaba? Aa evet bak yılan balığı bunlar. Farklı bir cins galiba. Burada kurbağalar var. Yazık lan hayvanlara. Canlı canlı. Yazık hayvanlara ya. Ama burada kültürü öyle arkadaşlar. Canlı canlı böyle suyun içinde tutuyorlar. Burada mesela artık canlı olmayanlar var. Karnını yarmışlar, temizlemişler. Canlı canlı böyle suların içinde tutuyorlar. Taze satıyorlar yani kültür o şekilde. Burada tavuk satıyorlar. Böyle kemiksiz tavuk ayağı var. Farklı parçalar var. Kanat var, but var. Tavuk ciğeri var. Böyle püre şeklinde yapmış. Bunun da galiba köftesini yapıyorlar. Ve bütün satıyorlar. Şöyle göstereyim. Burada bir kasap var arkadaşlar. Dana eti satıyor. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Bakın kıyması bayağı kalın. Kalın çekilmiş bir kıyma. Kilosu 200 baht. Burada löp et artık hayvanın hangi kısmı bilmiyorum ama onun da kilosu 200 baht. Burada böyle jülyen doğramış. Onun kilosu 240 baht. Selamünaleyküm. Waalaikumsalam. Burada Türkiye. Türkiye. İşkembe de satıyorlar bakın. İşkembe de var. Sakatat da yiyorlar. Çok seviyorlar sakatatı. Tayland'ın çeşitli bölgelerinde Müslümanlar da yaşıyor arkadaşlar. Genelde kasaplar mesela ben dikkat ettim bayağı fazla Müslüman kasap var burada. İşte helal kesim olayına da dikkat ediyorlar. Onu zaten görüyorsunuz. Yazıyorlar helal food falan diye de yazıyorlar. Tayland'ın güneyinde de olsun, kuzeyinde de olsun, işte merkezinde çeşitli yerlerinde Taylandlı Müslümanlar yaşıyor. Onların hikayesi Endonezyalılara dayanıyor. İşte bu Panyi köyünü ziyaret etmiştik hatırlıyorsunuz değil mi geçen seyahatimi? Endonezya'dan gelen Müslüman bir grubun suyun üzerinde kurduğu bir köydü. Müslüman köyüydü. Sadece Müslümanlar yaşıyordu o köyde. Çok ilginç bir yerdi orası. Daha çok böyle Tayland'ın güneyinde bu Müslümanların yoğunluğu fazla. Malezya sınırına doğru. O köy de Phuket'in biraz yukarısındaydı. Tayland'ın güneyinde kalıyor. Sabah sabah tatlı şey yiyince karnım acıktı. Bulduğum ilk restorana girdim arkadaşlar. Şöyle pilav, yanına haşlanmış tavuk, salatalık ve tavuk ciğeri. Bu tabak 50 baht arkadaşlar. Yanında tavuk suyu çorbası ile birlikte geldi. Ve acı biberle birlikte geldi. Şöyle göstereyim biberi de. Bu zehir gibi oluyor bu biberler. Yerel bir restoran. Şu an buradaki tek turist benim. Şöyle hemen pilavın tavuğun tadına bakalım. Bildiğimiz tavuk pilav. Normalde Güneydoğu Asya'daki bazı ülkelerde böyle bir yemek söylediğiniz zaman tavuk suyu ya da et suyu çorbası da geliyor. Tayland'da çoğu yerde görmemiştim ama bak bu restoranda getirdiler. Eski şehrin kurulduğu bölgeye doğru gidiyorum şimdi. Haritada kocaman bir park gözüküyordu. Onun yanından geçiyorum. Burada da kalıntılar var. Bakın mesela şurada bir tane kalıntı var. Bayağı büyük bir alan ve belli başlı noktalardan böyle nehir geçiyor arkadaşlar. Hava inanılmaz sıcak. Öyle böyle bir sıcak yok. O yüzden şöyle gölgelerden şehri keşfetmeye devam ediyorum. Yol üzerinde böyle bir yer gördüm arkadaşlar. Sizlere burayı göstermek istiyorum ve uyarı niteliğinde bir şey söylemek istiyorum. Özellikle genç kardeşlerime. Bakın genç kardeşlerim. Filler doğada yaşayan vahşi canlılardır. Filleri eğitemezsiniz. Nasıl eğitirsiniz biliyor musunuz? Acı çektirerek eğitirsiniz. Ve onları kontrol altında tutmak için sürekli eziyet etmeniz gerekir. Böyle bağlamanız gerekir. Kendi sözünüzde durmaları için sürekli acı vermeniz gerekir. Yani bu hayvanlara eziyet etmiş olursunuz, zulmetmiş olursunuz. Burada olduğu gibi. Bazı ülkelerde filleri veyahut da diğer yabani canlıları turistlerin ilgisini çekmek için kullanıyorlar, tamam mı? Bu yol üzerinden para kazanıyorlar. Bu hoş bir şey değil. Bakın bu videoyu çekmemin amacı bunu sizlere anlatmak. Yani bunu teşvik etmiyorum şu an. Mesela bu abimiz
oturmuş filin üstüne acı çektirerek fili kontrol ediyor ve siz de arkasına bir yerine oturuyorsunuz. Sözde tur atıyorsunuz. Turistik bir aktivite. Ama siz fark etmiyorsunuz ki fillere aslında acı çektirilmesini teşvik ediyorsunuz. Benim de bu görüntüleri çekme amacım size göstermek ve bunu yapmayın demek. Bak burada kaç tane fil var. Bu hayvanların yeri burası değil. Bu hayvanların yeri doğa. Beni tanıyanlar biliyor. Maçası yiyen bu tarz hayvanları gider doğal ortamında görür. Sri Lanka'da gidersin kırsala, fil görme imkanın vardır. Görürsün fili, uzaktan bakarsın, yakından bakarsın, artık o tamamen şanstır. Tamam mı? Bu kadar. Bu hayvanı zulm edip bir yerlere sıkıştıramazsın. Bak mesela, şu çok bencilce bir hareket. Eskiden ben de mesela bunun turistik bir aktivite olduğunu düşünüyordum. Ama ne kadar bencilce davrandığımı zaman içerisinde öğrendim ve artık yapmamaya başladım bu davranışı. Bu hoş bir şey değil. Bu canlı bizi eğlendirmek için var olan bir canlı değil. Bu canlı tamamen doğada kendi halinde yaşayıp var olup ömrünü tamamlayacak olan bir canlı. Bak ayağında zincir var hayvanın. Yazık günah yani gerçekten. Prim vermeyin böyle şeyler arkadaşlar. Gerçekten doğada görün. Gidin, görmek istiyorsanız belli başlı yerler var, safariler var. Doğal ortamında görün, uzaktan bakın, fotoğrafınızı çekin, selam verin, devam edin. Bitti. Sadece fil değil yani. Bütün canlılar için söylüyorum. Yani aslanı kafese kapatıyorlar. Yılanı kafese kapatıyorlar. Hayvanat bahçeleri mesela. Ben tamamen karşıyım. Yok çocuklara gösteriyoruz, eğitiyoruz, öğretiyoruz. Yok abi gitsinler belgesel izlesinler çocuklar. Daha güzel öğrenirler. Anladın mı? Prim vermeyin böyle şeylere dostlar. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Çok üzücü bir şey ya bu. Çok sessiz, sakin, huzurlu bir yer ya burası. Şu an şehrin merkezindeyiz. Devasa bir parkın içerisindeyim. Aslında bu park eskiden tarihi şehrin kurulduğu yer. Tarihi şehrin içerisinde dolaşıyoruz. Buradaki nehir de bayağı büyük yalnız ha. Hem nehir devam ediyor, kollara ayrılıyor, hem de böyle gölet gibi bir parçası var. Komodo ejderi falan gördüm de uzakta kalıyordu. Çekemedim, sizlere gösteremedim. Bakıyorum böyle bazen şu tarz köprü altlarında, kıyılarda bir yerde böyle bekliyor. Güneşin altında bekliyor. Ama denk getiremedik maalesef. Belli başlı yerlerde kalıntılar var. Mesela bakın karşıda kalıntıyı görüyorsunuz. Bazı kalıntıları ücretsiz bir şekilde görüp ziyaret edebiliyorsunuz. Ama bazı noktalarda ücret ödemeniz gerekiyor. Böyle bir açık hava müzesi gibi düşünün. Her giriş için ayrı bilet alabiliyorsunuz. Genelde 80 baht. Ama ve lakin 300 bahta böyle kombine bilet alıp belli başlı yerlere girebiliyorsunuz burada. Daha avantajlı oluyor. Eğer buraya yolunuz düşerse birkaç tane yer var ziyaret edebileceğiniz. Hepsine gitmek istiyorsanız 80 baht ödemeyin her biri için. 300 bahtlık kombine bileti alın. Tek seferde hiç uğraşmadan hepsine girin arkadaşlar. Çünkü farklı yerlerde, şehrin farklı noktalarında, hepsi için ayrı ayrı para ödemenize, gidip gişeden bilet almanıza gerek yok. Biletinizi gösterip geçebilirsiniz. Bak kuşa bak. Yoncanın üstünde duruyor. Nasıl yürüyor ya? Burada abimiz ağ atıyor. Yasak değil mi acaba ya? Gizliden atıp balıkları hızlıdan tutup kaçacak mı acaba? Yani genelde böyle yerlerde olta atıyorlar da ağ atan ilk defa gördüm. Baksana. Gelen geçen her şeyi toplayacak galiba abi. Baksanıza ağaca. Saçakları ne kadar ilginç duruyor ya. Aşağı kadar sarkmış bak. Oluşan dalların saçakları ta aşağı kadar sarkmış. Birkaç farklı mimaride kalıntı görüyorsunuz şehri gezerken. Bu gördüğümüz kalıntı stupa arkadaşlar. O dönemde stupaları bu şekilde inşa ediyorlarmış ama bu birazcık yamulmuş. Bu yıkılır ya. Bu yıkılır ha, baksanıza harbiden yamuk duruyor. Şöyle sola yatmış duruyor. İsmi de bu. Hepsinin önünde ismi yazıyor. Baksanıza ya. Şunu yedin içtin, atma abicim buraya. Niye atıyorsun ya? Git çöpe at. Yazık günah ya. Yapmayın şunu. Gerçekten yapmayın. Saygı duyun. Doğaya saygı duyun. Çevrenize saygı duyun. Yaşadığınız yere saygı duyun. Ya baksana nehirde yüzüyor. Yemiş yemeğini, atmış plastiğini. Yani insan yaşadığı yere saygı duyması gerekiyor. Yani evinde yiyip mesela salonuna atıyor musun çöpünü? Atmıyorsun.
Aynı şey burası için de geçerli. Ha, evine dersen ki ben çöpümü salona atıyorum. O senin insan dışılığın diyeyim, yani cümleyi kuramadım. İnsaniyet dışı bir varlık olduğunu gösteriyor yani. İnsan yaşadığı yeri temiz tutar. Savadikap. One ticket please. ทั้งหมด16 คนครับ Arkadaşlar bakın. 80. Şöyle ablamıza vereyim ben bileti alırken. Burada harita var. Gezebileceğiniz lokasyonların haritası var. Burada da işte haritada numaralandırmış. Önemli olan yerleri buradan görebiliyorsunuz. Eğer işte birden fazla yeri ziyaret edecekseniz hepsine 80-80 ödemektense 300 baht ödüyorsunuz. Tüm yerlere girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan bahsetmiştim. Şöyle biletimizi aldık. Tekrardan fiyatını söyleyeyim. 80 baht. Bu arada Tayland 2569 yılında yaşıyor yanlış hatırlamıyorsam. Yıl olarak bizden farklı bir takvimde. Ama tabii uluslararası takvimi siz buraya geldiğinizde görüyorsunuz yani. O konuda telaş etmeyin. Burada ücretsiz şemsiyeler var. Tek ricaları geri yerine sağlam bir şekilde koyun. Buradan içeriye giriyoruz şimdi arkadaşlar. Kural var. Drone uçurmak yasak. Bir bilet kontrolü vesaire olmayacak. Bunu hatıra olarak saklayabiliriz. Evet, Ayutthaya Krallığı'nın bulunduğu topraklarda geziyoruz. Hemen şöyle heykelleri görüyorsunuz. Zamanında burada savaşlar oldu arkadaşlar. Şimdi tarihi anlatacağım sizlere. Öncelikle etrafı göstermek istiyorum. Birazcık kalıntıları görelim. Gezelim. Aa bak ne düşüyor yukarıdan. Bu ne meyvesi ya? Bu ne meyvesi? Bunun adını bilmiyorum. Bunun ağacı var. Şimdi tarihten bahsedeceğim ama öncelikle birazcık gezelim istiyorum. Bir şeyi fark ettiniz mi? Benim Kamboçya serimi izleyenler bu mimariyi hatırlıyorlar. Khmer mimarisi arkadaşlar. O dönem burada olan krallık çeşitli akımlardan etkilenmiş. Khmer mimarisinden de etkilenmiş. O yüzden bu tarz böyle kalıntıları görebiliyoruz şu an. Dediğim gibi 4-5 farklı Buda olsun, duvarlar olsun, stupalar olsun, çeşitli böyle tapınaklar olsun. Farklı mimaride kalıntıları görüyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Pisa Kulesi gibi yana yatmış bu. Şu an şehrin göbeğindeyiz arkadaşlar. Yani şehrin merkezinde böyle devasa kalıntılar var. Çeşitli müzeler yapmışlar. Açık hava müzeleri. Ücretini ödeyerek girebiliyorsunuz ya da bazılarını ücretsiz bir şekilde de ziyaret edebiliyorsunuz. Buranın en çok ilgi çeken yeri ise burası arkadaşlar. Şöyle turistlerin arasından göstermek istiyorum. Bakın ağaç köklerinin arasında kalan bir Buda kafası. Onun oraya nasıl geldiği bilinmiyor. Yani savaşta kafayı kesmişler. Büyük ihtimalle ağacın oraya mı koydular ya da nasıl oldu bilinmiyor yani. Bence ağacın oraya birisi koydu. Daha sonrasında kökler onu sardı, sarmaladı. Bugün gelip biz burada fotoğraf çekiliyoruz. Çok ilginç duruyor ama gayet ilginç duruyor. Bir de burada büyük bir Buda heykeli var. Oraya geçmek yasak. Şöyle göstereyim. Bak çevresindeki bütün Budaların kafaları kopartılmış. Birkaç tane Buda heykeli var sadece hasar almayan. Buraya gelecekler için ufak da bir tavsiye vereyim bu arada. Öncelikle farklı yerleri ziyaret edeceksiniz. Dediğim gibi o 300 bahtlık kombine bileti almanızı tavsiye ederim. Aksi halde ziyaret etmek istediğiniz yerlere daha fazla para ödersiniz ve olabildiğince erken gelmeye çalışın. Yani inanılmaz bir sıcak var. Öyle böyle yakmıyor. Mesela şemsiye alabilirsiniz. Burada da ücretsiz şemsiye veriyorlar. Ama erken gelirseniz ne olur? Çok kalabalığa kalmazsınız. Rahat gezersiniz. Sıcak olmadan gezersiniz. Şu an bu heykelleri görüyoruz. Buda heykelleri. Baksanıza hepsi paramparça olmuş durumda. Bu topraklara çok uzun süre hükmetmiş olan Ayutthaya Krallığı'ndan da bahsedeyim. 1351 yılında kuruluyor Ayutthaya Krallığı. 1767 yılına kadar krallık bu topraklara hükmetmeye devam ediyor. Döneminde Ayutthaya şehri krallığın merkezi dünyanın en zengin yerlerinden bir tanesiymiş. Siyasi olarak, dini olarak ve ticari olarak çok önemli bir noktaymış ve Güneydoğu Asya'nın
incilerinden, en önemli noktalarından bir tanesi olarak anılıyor. Ayutthaya şehri doğal bir savunma kalesi olarak kurulmuş arkadaşlar. Bunun sebebi de 3 tane nehrin kesiştiği noktada. Yani doğal olarak burayı savunmak çok daha kolay hale geliyormuş. Ama ne yazık ki hikayenin sonu birazcık hüzünlü bitiyor Ayutthaya Krallığı için. Bu noktaya da geleceğim şimdi. O dönemin kralları Tanrı Kral olarak anılıyormuş. Yani hem dini olarak kendisi bir lider hem de ülkenin yöneticisi konumunda. Sakdina sistemi diye bir sistem varmış Ayutthaya Krallığı'nda. Toprak ve sosyal statüye dayalı bir hiyerarşi varmış. Soylular, rahipler, askerler ve köylüler net bir biçimde ayrılıyormuş. Bürokrasi ise dönemine göre diğer krallıklara göre daha gelişmiş durumdaymış. Tarihçilere göre bu sistem Tay toplumunun sınıf yapısının temelini oluşturuyormuş. Günümüzdeki Myanmar ülkesini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Eski ismiyle Burma olarak anılıyor. Orada da hanedanlıklar var eski dönemlerde. Buradaki Ayutthaya Krallığı'nın düşmanlarıymış o dönem Burma'daki hanedanlar. Uzun süre savaşmışlar arkadaşlar ve 1767 yılında Burma ordusuyla buraya gelip Ayutthaya şehrini tamamen yıkmış arkadaşlar. Zaten kalıntıları gezerken özellikle Buda heykellerini gördüğünüz zaman, incelediğiniz zaman ya yarısı yoktur, ya kafası yoktur, kolu bacağı yoktur. Kesmişler. Yani tapınakları tahrip etmişler. Buradaki şehrin duvarlarını tahrip etmişler, yapıları tahrip etmişler ve Buda heykellerine çok büyük zararlar vermişler arkadaşlar. Zaten birçoğunun da ağır tahribata uğradığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hatta o dönem 250 kilogram olan altın bir Buda varmış. Burma ordusu bu altın Buda'yı bulup eritip kendi ülkesine, kendi hanedanlığına götürmüş. Buradaki zenginlikleri alıp götürmüş arkadaşlar ganimet olarak ve 1767 yılında Ayutthaya Krallığı da tarihe gömülmüş oluyor böylelikle. Günümüzde Tayland'ın ruhunun Ayutthaya Krallığı'ndan geldiğini düşünüyorlar arkadaşlar. Devlet yapısı, kraliyet kültürü, gelenekleri, dini törenleri Ayutthaya Krallığı'ndan bugünkü Tayland'a miras kalmış ve bu miras büyük ölçüde devam ettirilmiş. Böyle bir de atıf yapmışlar Ayutthaya Krallığı'na. Yani günümüzdeki Tayland o gelenekleri devam ettiriyormuş arkadaşlar. Tarihin sayfalarına gömülmüş bir krallık daha şu an kalıntılarını geziyoruz. Şehrin kalıntılarını geziyoruz. Yani güzel bir şehir burası. Tarihi bir şehir olduğu belli. Gezerken zaten şehrin merkezine girdiğiniz andan itibaren bu kalıntılarla karşılaşıyorsunuz. Böyle yerleri ben severim. Tarihini okumayı da severim. Sizlere sıkmadan anlatmak istedim kısaca buranın tarihini. Tabii ki daha detaylı da okuyup araştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece sizlerin merakını gıdıklamak istiyorum ki araştırın, okuyun. Daha iyi, doğru kaynaklardan öğrenin. Ayutthaya Krallığı'nda şehirdeki günlük yaşam nasıldı diye bir araştırma yaptım. Halkın çoğu çiftçilik yapıyormuş arkadaşlar. Pirinç yetiştiriyorlarmış. Ekonominin temeli pirinç imiş. Kölelik ve zorunlu askerlik varmış o dönem. Ve kadınlar ticarette aktif rol alıyormuş. Yani çalışma hayatının içerisindeymiş. Günlük yaşamda oldukça aktifmiş. Geleneksel Tay mutfağı o dönemde gelişmeye başlamış. Saray adetleri, törenler o dönemde oluşmuş ve Tay dili ve edebiyatı da o dönemde hareketlenmeye başlamış ve gelişmeye başlamış. O günden günümüze kadar üzerine koya koya günümüzdeki bu kültür oluşmuş durumda arkadaşlar. Yani bunların bugüne kadar kalması bile bizler için şans. Kaç yüzyıl önceki krallığın kalıntılarını görebiliyoruz, inceleyebiliyoruz. Burada ana bir kule var imiş ama ve lakin yıkılmış. Yandım ya, feci yandım. Bak buradaki Buda da sağlam kalmış. Bunları ne yaptılar mesela? Parçalayamadılar mı? Ondan mı bıraktılar? Büyük diye. Ama yıkmak istese bunu da yıkar. Niye yıkamasın ki ya? Oradakinin kafasını koparmış mesela. Burası Ayutthaya'nın tren istasyonu arkadaşlar. Bakın şu tuk-tuklarla şehri gezebiliyorsunuz. Şurada da var hemen. Biraz daha ciks gözüküyor bunlar. Bunlarla şehri gezebiliyorsunuz ama tabii bir tık daha böyle sizden fazla para isterler. Turistsiniz çünkü. Bunlar da turist aktivitesi. Pazarlığınızı yapın mutlaka. Bangkok'tan buraya trenle gelip gidebiliyorsunuz. Hemen şöyle şuradan girelim, bir biletimizi alalım. İstasyona girer girmez bilet gişelerini görürsünüz zaten. Şurada birisi var mı? Yok. Hemen şuradan alalım o zaman. Savadika. İyi bari ekspres treni yakalamışız arkadaşlar. Güzel zamanda gelmişim. 20 baht. Tren ücreti 20 baht. Yani ne kadar yapıyor? 30 lira bile yapmıyor ya. Yarım dolardan biraz fazla. Birazdan gelecekmiş trenimiz. Burası Ayutthaya'nın
tren istasyonu. Şöyle sizlere istasyonu göstereyim. 1 saat falan sürüyor buradan Bangkok. Rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Böyle eski trenlerle gidiyorsunuz. Bu sanırım bir tık daha yeni gibi. Yo, bu da eski tren. Sadece biraz boyamışlar dışını. Yeni gözüküyor. Keyifli keyifli gidiyorsunuz manzarayı izleye izleye. Ayakta kaldık dostlar. Ayakta kaldık. 1 saat ayakta yolculuk yapacağız. Herkes çöktü bir yere. Aa, bulduk ya. Tamam, oturacak yer buldum kendime. Trenin içi böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an saat 16.09. Bakalım Bangkok'a ulaştığımızda saat kaç olacak? Oradaki tren istasyonunu da göstereceğim sizlere. Bayağı büyük ve güzel bir tren istasyonu. Saat tam 17.03 arkadaşlar. Tren Bangkok merkez tren istasyonuna yanaştı. Oldukça büyük bir tren istasyonu arkadaşlar. Yani buraya ola ki yolunuz düştü, biraz erken gelmeye çalışın ki yolunuzu bulabilirsiniz, bilet alabilirsiniz. Online de alabiliyorsunuz bu arada. Resmi siteden bilet alabiliyorsunuz. Ama buraya gelseniz de bilet bulursunuz yani. Son dakikada bulursunuz. Videonun sonunda da terminali göstermiş olayım arkadaşlar sizlere. Tayland'da da artık bu video ile birlikte veda ediyoruz. Son videoydu. Bir sonraki ülkeyi yorumlarda tahmin etmeye çalışın. Kafamda birkaç bir yer var ama hangisine gideceğimi henüz ben de bilmiyorum. Bakalım bilebilen birisi çıkacak mı? Buraya kadar gelmişken Tayland'ı da ziyaret etmek istemiştim. Kısa bir gezi oldu Tayland gezisi. Ama tekrardan bir gün gelip gezip görmediğim yerlerini de gezip keşfetmeye devam etmek istiyorum. Tayland'ı seviyoruz, buraları seviyoruz. Videonun da artık sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Yeni bir ülke olacak, yeni bir yeri keşfedeceğiz. Bakalım yorumlarda bilebilen çıkacak mı? Kendinize çok iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.